hafta sizlerle yüzerken sizin de çok yoğunlukla sorduğunuz nasıl nefes alırız onlardan bahsedeceğiz. Yüzmenin tekrar size çok komplike, çok karışık bir spor olduğunu hatırlatmak istiyorum. Onun için yüzerken niye yüzemediğinize dair ya da neden çabuk yorulduğunuza dair kendinizi suçlamamanızı istiyorum. Aslında çok zor bir işi yapmaya çalışıyorsunuz. Yüzmenin çok komplike ve birçok yapılması gereken hareketin bir birleşimi olduğu için hareketleri aslında parça parça anlatıp sonra hepsini birleştirmemiz gerekiyor. Nefes alma çalışmanızı yüzmeden önce daha pratik çalışmalarla yapacağız. Gelin önce birazcık hatalardan bahsedelim. Sizi neden nefes nefese bırakıyor, neden nefessizlik hissi oluşuyor? Benim de gözlemlediğim, sizin de ben de bunları yapıyorum ya hakikaten doğru diyeceğiniz bazı noktalar var. Genelde benim arkadaşlarımdan da bazen gözlemlediğim şu var, nefesi iyi bir şekilde çekiyor ama içeride tutuyor. Nefesimizin tamamını, ciğerlerimizin tamamı olmasa da büyük bir kısmını kafamız sudayken boşaltmamız lazım. Neden? Temiz havayı çektik, ciğerlerimize hava doldu ama içerideki hava oksijenle doluyken artık içerideki karbondioksit yoğunluğu artmaya başlıyor. Bu da ister istemez doğal bir refleks ve sinyalle beynimize tekrar nefes alma ihtiyacı yolluyor. Şimdi videoda da size gösteriyorum. Ağzınızı hatta böyle balon gibi şişirip tutuyorsunuz. Bunu büyük bir kısmını ciğerlerimizden boşaltabiliyor olmamız lazım. Bir diğer hata da yüzerken su içerisinde iyi akabilmemiz lazım. Bahsediyorum ya, su yoğun bir ortam. Yoğun bir ortamda mücadele ediyoruz aslında. İlerlemeye çalışıyoruz. Ve suyun vücudumuzdan, bütün omuzlarımızdan ve boynumuzdan rahat bir şekilde akabiliyor olması lazım. Siz onun için fazla agresif veya fazla yönünüzü, dengenizi ve omurga hattınızı bozan, boyun hattınızı bozan hareketler yaptığınız sürece, bakın şimdi videoda da yine gözlemleyeceksiniz. Kafanızı bu şekilde sudan fazla kaldırdığınız zaman su bakın boynuma nasıl çarpıyor. Bu aslında bizi yavaşlatıyor. Bu da sizin yüzme ve nefes alma sırasında veriminiz düşüren önemli noktalardan bir tanesi. Onun için ne yapacağız? Bakın şimdi doğrusunu da gösteriyorum size. Mümkün olduğu kadar kafamızı suyun dışına, hatta en ideal seviye gözlüklerinizin ve gözlük kullanmanızı bu arada önemli öneriyorum size. Gözlüğünüzün bir camının su seviyesinde videoda gördüğünüz gibi gözükmüyor olması lazım. Bu en ideal kafa ve omuzdan boyunu çevirip nefes alma tekniğidir. Siz kafanızı çok fazla bu şekilde kaldırırsanız, buralardan nefes almaya çalışırsanız boynunuz zorlanacak, sudaki akışınız zorlanacak. Dolayısıyla sudaki veriminiz düşecek ve yorulmaya başlayacaksınız. Şimdi dedim ya size, yüzme komplike bir spor, karışık bir spor. Onun için aşamaları tek tek geçeceğiz diye. Şimdi bakalım, nefesi çekiyoruz. Suya doğru bir şekilde verebiliyor muyuz? Vücudumuz buna alışık mı? Zihnimiz buna alışık mı? Biliyorum bazılarınız panik yapabiliyor. Onun için yüzme sırasında nefesinizi test etmekten önce gelin bir havuz kenarında denemeler yapalım. Bunu aşama aşama yapıyoruz. Ekranın bu tarafına koyuyorum. Şimdi ilk yapacağımız şu. Derin bir nefes çekiyoruz ve suya hiç kafanızı daldırmadan ekrandaki gibi üflüyoruz. Sadece üfleyin. Bakalım bir suyla olan iletişiminiz nasıl? Rahat bir şekilde üflemenizi yapın. Bu birinci aşamamız. İkinci aşama nedir? Tekrar güzel bir nefes çekiyoruz ciğerlerimize. Ağzınızdan doldurun. Bu sefer burnunuzu suya batırmayın. Yüzünüz videoda gördüğünüz gibi karşıya bakacak şekilde suyu bu sefer, havayı suya doğru kabarcıklar çıkacak şekilde üfleyin. Üfleyin ve hissiyatınızı anlayın. Ciğerlerinizdeki havayı ne kadar boşaltabildiğinizi de burada keşfedin. Buralar çok önemli çünkü yoğunlukla yaptığımız hatalardan bir tanesi. Ciğerimizi dolduruyoruz, yüzerken ciğerimizdeki havayı boşaltmıyoruz. O bize aslında bir nefessizlik hissi doğuruyor. Onun için bu aşamaları tek tek adım adım geçeceğiz. Önce bir bakalım nefesimizi nasıl alıp nasıl suya boşaltıyoruz, onları anlıyoruz. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Yine videoda gösteriyorum. Nefesimizi çekiyoruz. Bu sefer burnumuzu da, ağzımızı da suyun içerisine sokuyoruz ve üflüyoruz. Burundan üflediğiniz birazcık şu an sizi rahatsız edebilir. Ağzınızdan lütfen üfleyin. Rahat hissediyorsanız ağzınızdan ve burnunuzdan kabarcıklar suya çıkartın. Bakın videoda da gözlemliyorsunuz. Ciğerinizdeki havanın hemen hemen tamamını boşaltın. Yaklaşık %20'si kalabilir. Tamamını boşaltmak için artık nefessiz kalana kadar da bunu yapmayın. Yüzmenizde de bunu yapmayacaksınız zaten. Dördüncü aşamaya geçiyoruz. Yine güzel derin bir nefes çektik. Artık kafamızı tamamen suya batırıyoruz. Bu şekilde. Videoda da gösteriyorum. Yine ağzımızdan üflüyoruz. Burnumuzdan kabarcıklar çıkarıyoruz. Bu kabarcıklar bazılarınızı rahatsız edebiliyor. Önce gelin buna alışın. O kabarcık hissi, burnunuza, gözünüze gelen kabarcık hissiyatları
bir farklı duygu oluşturabiliyor. Gelin önce buna aşina olun. 5. ve son aşama, artık tamamen bakalım bir suyun içerisine geçelim ve ciğerlerimizde ve ağzımızda suyun basıncını hissedelim. Derin bir nefes çekiyorum. Suya dalıyorum. Artık su ciğerlerime ve ağzıma, vücuduma basınç yapıyor. Ve bakın burada bir üfleyin ve yine kendinizi, hissiyatınızı gözlemleyin. Kabarcıkları çıkartın. Kendinizi bu aşamada, bu çalışmadan önce bir rahatlatın. Nefes alışverişimizi, ciğerlerimize iyi hava doldurma ve iyi boşaltmayı önce burada çalışıyoruz. Bunu yapıp başarıyla geçtikten sonra yüzmemize bunu oturtacağız. Şimdi bu 5 aşamalı çalışmayı yaparken ilk başlayanlar için de söylüyorum. Nefesimizi ilk aşamada ağzımızdan alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Neden diye soracak olursanız yüzmede aslında bu birazcık daha farklı. Normal tempolu yüzmeye geçtiğimiz zaman ağzımızdan edip suya burnumuzdan ve ağzımızdan üflüyoruz. Ama ilk aşamalarda burun kanalımız ağzımıza göre dar olduğu için sizi birazcık burundan üfleme hissiyatı rahatsız hissettirebilir. Şimdi nefes pratiklerimizi yaptık. Birazcık daha suda pratiği olanları aşamasına geçiyorum veya siz de artık kendinizi birazcık daha nefes konusunda rahat hissettiğinizi varsayarak gelin birazcık da yüzme kısımlarımıza geçelim. Kulacımızı attık, çektik. Çektikten sonra basışımızı tamamladık. Kulaç çıktıktan sonra artık omurgamın düz pozisyonunu fazla bozmadan omzum hafif bir rotasyon, yani dışarıya doğru bir açılma yapıyor. Bu açılmayı yaptıktan sonra kol geliyor, kulacım geliyor. Artık bu aşamada kafa, tam bu aşamada boyun ve omuz beraber aynı içerisinde dışarıya doğru dönüyor. Burada derin ve güzel bir nefes alıyorsunuz. Ağzınızdan nefesi dolduruyorsunuz ve kulacı tekrar kapatırken artık içeriye ağzınızdan ve burnunuzdan nefesi düzenli bir şekilde üflemeniz lazım. Bunu ısrarla söylüyorum size. Yüzerken nefesinizi çektiniz ve düzenli bir şekilde, bakın videoda da burnumdan ağzımdan nefesimi nasıl üflüyorum. Ciğerinizdeki havayı boşaltıyorsunuz. Bir miktar kalıyor. Diğer aşamada ciğerinizin tekrar nefes alıp temiz havayı içeri sokacak şekilde boşalmış olması lazım. Siz ciğerinizi sürekli doldurup içeride nefessiz tutarsanız ve üflemezseniz burada maalesef nefessiz kalacaksınız. Çünkü temiz havayı tekrar çekemeyeceksiniz. Tekrar ediyorum size. Videoda da görüyorsunuz. Nefesinizi güzel bir şekilde çektik. İçeri burnundan, ağzınızdan düzenli bir şekilde üflediniz ve sonrasında tekrar aynı aşamaya geçtiniz. Nefes alma çok zor, yüzme de zor bir konu. Daha önceki videolarımda da parça parça anlatıyorum bunları. Kulaç atma, daha rahat yüzebilme. O videoları da izlerseniz bu videolarla artık birleştire aşama aşama ilerleyeceğiz. Size belirtmek istediğim bir nokta var. Bunu lütfen dinlemenizi istiyorum. Yüzme çok ciddi ve önemli bir spor. Her şeyden önce sizin can sağlığınız önemli. Lütfen tam yüzmenizden emin olmadan boyunuzu geçen yerlerde yüzmeyin. Dalgalı yerlerde, akıntının olduğu yerlerde yüzmeyin. Sadece video izlemek güzel bir şey ama yeterli yüzmeniz için çok fazla yeterli değil. Yüzmenizden şüpheniz varsa mutlaka yüzme kursuna gitmenizi sizlerden rica ediyorum. Can sağlığınız her şeyden önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.